İsviçre'ye hoş geldiniz. Dışarısı çok soğuktu, içeriye geçelim dedik. İşte burada bir otelde kalsaydınız manzara böyle olurdu. Hadi teleferiği, finiküleri yaptın da dağların içine tünelleri nasıl yaptınız? O rüyalar diyarı köylerden birine daha geldik. Bu sene gittiğimiz en pahalı ülkeyi izliyorsunuz. Böyle bir yerdeyiz ya. Şu anda İsviçre Alplerinde insanlar böyle bir yerde maç yapıyorlar. Sizlere iyi seyirler, bize de heyecan dolu bir İsviçre gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away. Bu zamana kadar dünyadaki resmi 197 ülkenin 115 tanesini sizlere elimden geldikçe gösterdiğimi düşünüyorum. Ama içlerinden doğa anlamında ilk 3'e her zaman koyduğum İsviçre'ye hoş geldiniz. Ben Deniz Pehlivan, dünya turumuzun İsviçre ayağında bugün o kadar güzel yerler göstereceğim ki arkadaşlar sizlere. Allah'tan Allah dualarımızı kabul etti resmen. Havada çiçek gibi. Sonuna kadar bu videoyu izledikten sonra İsviçre'ye karşı bakış açınız çok daha değişecek, çok daha olumlu olacak. Neden? Çünkü bunları nasıl korudunuz demekten, şu yolları geçerken hayran olmaktan insan böyle kalp atışlarını hissederek geziyor buralarda. Sabah Interlaken'da uyandık. Dedim ki Burçin'e ya bir yer var. Aslında biz başka yere gidecektik. Ama o kadar güzel ki Burçin görmeni istiyorum dedim. Ve Lauterbrunnen'e geldik. Burası çok ünlü bir kasaba. Sonra park edecek yer bulamadık arabayı. O kadar çok büyük talep var ki hep diyorum ya size çıldırmış artık burada turizm diye. Bütün bu vadinin sonuna kadar geldik ve buzulların eteğine kadar yanaştık. İşte şimdi bugünden itibaren sizlere hem bu dağları hem Alplere çıktığımızda gözlemlerimizi hem de buralara gelecekseniz nasıl plan yapmanız gerektiğine dair her şeyi heyecanlı bir şekilde anlatacağız. Ama video başlamadan önce yine her zamanki gibi bir beğeni bir de yorumunuzu bırakırsanız dünya turumuzda bize verebileceğiniz en büyük destek olur. O yüzden bu şekilde de YouTube videoları önünüze düşürür. Tabii ki bildirimleri açın ki zile basıp böylece her bölümden haberdar da olun. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz her yerden şelaleler akıyor. Kaç bin metre yüksekte dağlar var. Oralara teleferiklerle çıkacağız. Sonra da muhteşem manzaraları göreceğiz. Ne diyoruz her zamanki gibi? Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar, sizlere iyi seyirler, bize de heyecan dolu bir İsviçre gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Günlerdir bu dağları size uzaklardan gösterdik. Herhalde bu 4. bölüm oldu. Ben hepsini açıklamaya bırakırım. Oradan sıralı izlersiniz. Ve ilk defa bu dağlara bu kadar yakın bir konuma geldik. Görmüş olduğunuz o beyaz şeyler kar değil arkadaşlar. Buzullar. Yani aramızda herhalde bir 400 metre falan vardır yükseklik olarak. İşte bu buzulların erittiği şelaleler, nehirler bu bulunduğumuz köyleri sarmalıyor diyebiliriz. Dağdan ayrı bir şelale dökülüyor. Köyün ortasından ayrı bir nehir akıyor. Bakın mesela şurada bir tane var. Ve bunun gibi yüzlercesini görebiliyorsunuz İsviçre'de. Ve hemen yanında da bir kablo görüyorsunuz ya. İşte birazdan o kablolarla, teleferiklerle yukarıya doğru çıkmaya başlayacağız. Ve İsviçre'deki sıradan bir tane köydeyiz şu anda. Böyle tek geliş yollardan Lauterbrunnen'in sonuna kadar gittik. Bir yere kadar geldik. Schiehallion diye bir köydeyiz. Gördüğünüz gibi burada her şey daha sakin. Birazdan turizmi göreceksiniz. Amacımız da bunlarla şimdi yukarıya çıkmak. Bizi yol hipnotize etti. Az önce Burçin'le böyle dedik ki bir 5 dakika bakarız dedik. Yarım saat yol gelmişiz. Çünkü çok güzel manzaralar gördük. Hadi şimdi teleferiğe binmeye gidelim. Oradan bir serin Alplerin keyfini çıkaralım. Şimdi burada gördüğünüz ahşaptan evler zaten Alplerde görebileceğiniz o hep Heidi'nin kasabaları diyelim bu evler. Ve çoğu ya otel ya işte restoran ama aynı zamanda insanların yaşadıkları da evler tabii ki. Böyle küçük köyler var. Aynı zamanda karavanla falan gelirseniz karavan park yerleri de oluyor bu köylerin. Ama az önce gördüklerimizin hepsi doluydu. O yüzden önceden bayağı güzel plan yapmanızı öneririm. Zaten en yoğun dönemlerde böyle yaz ayları ve işte kışın Aralık, Ocak'taki o kayak için gelen dönem oluyormuş. Daha çok aklınızda bulunsun. Ve inanılmaz bir Asya Hint akını var buraya. Çok fazla gördük. Şimdi biz Lauterbrunnen'in ilerisindeyiz. Ben de buradan ilk defa çıkacağım. O yüzden bir farklılık olsun dedik. Bakar mısın ya? Resmen üzerimize o şelalenin serinliği geliyor. Müthiş görünüyor.
Şimdi hangine gideceğiz biz de bilmiyoruz bu arada. En yakın hangi teleferik varsa onunla gideriz. Bir de burada PES'ler oluyor. İşte Alp PES diye geçiyor, Swiss PES diye geçiyor. Günlük işte 2 günlük, 3 günlük alabiliyorsunuz ve hepsine binebiliyorsunuz. Buna göre zamanınız olursa internetten bir araştırırsınız. Şimdi geldiğimiz yerde hemen bir 5 dakika mesafedeydi. Buradan hemen yukarıya dağlara çıkmaya başlayalım. Böyle harita koymuşlar. Biz şu an şu en aşağıdayız. Gittiğiniz teleferik mesafesine göre fiyatlar değişiyor. Eğer en zirveye Schilthorn'a çıkacaksanız 115 frank veriyorsunuz. Ya ben Müren'e kadar gideyim. Oradan ben Alpleri görürüm biraz da olsa diyorsanız 23 frank veriyorsunuz. Kararımızı vereceğiz birazdan. Hepsinin tadı farklı olur ama bakacağız. Şimdi koştur koştur teleferiği yakaladık. 23 frank verdik kişi başı. Dedik bize Müren yeter çünkü yukarısı çok soğuk. 3000 metre. Biz bir 1500-1600'den Alpleri görsek yeter dedik. Böyle bayağı büyük bir fünikülerle şimdi yolculuğumuz başlıyor. Camlar da açık. Etrafı göre göre gideceğiz. Ve başladık. İnanılmaz. Olha que bonito. Şu anda şelaleye doğru çıkıyoruz. İsviçre'ye hoş geldiniz. Tá gelado, abraço. Az önce işte size bu köylerden videoyu başlatmıştım. Yukarıda da görüyorsunuz buzullar vardı. Şimdi işte yukarıya çıktıkça aynı seviyede olacağız ve 6-7 derecede hava soğumaya başlayacak. Sıradan bir İsviçre köy manzarası görüyorsunuz. Yani o kadar güzel bir an yaşıyorum ki Allah 1000 katını size de nasip etsin. Gerçekten şansımıza hava da çok güzel ve bunları yaşamak, içinde olmak, tecrübe etmek, şu karaleri görmek ömre bedel gerçekten arkadaşlar ya. Bakın insanlar nerelerde yaşıyorlar görüyor musunuz? Aynı bizim yaylalarımız var ya işte Rize, Artvin taraflarında hani hep deriz. Kardeşim oraya evi nasıl yaptın ya diye. İşte onlar da böyle yerlerde yaşıyorlar. Yol yok. Böyle küçük küçük evler var. Ama buraların güzel yanı ne? Buralara teleferikle ulaşabiliyor olmak. Ve şu buzulların direkt yanından şu kareyi yaşıyor olmak. Köyümüze geldik. Müren köyündeyiz. Benim eskiden bir hayalimdi. Ben buraya daha önceden geldim. Ama bu taraftan çıkmamıştım. Demiştim ki bir gün ileride evlenirsem eşimle buraya gelirim. Böyle manzaraya karşı bir otelde kalırım demiştim. Evet bu sefer kalamayacağız çünkü yarın acil bir yere yetişmemiz lazım. Sonraki bölümlerde izleyeceksiniz. En azından Burçin'in de buraya getirmiş olduğum bir hayal daha Gerçek oldu. İlk izlenimlerinizi alalım hanımefendi. Buyurun. Ya yukarıya çıkarken deniz çok heyecanlıydı. Ben böyle bir manzarayla karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Deniz bana o manzarayı gösterince dedim ki ya bu ne, bu gerçek olamaz. Gerçekten kartpostal gibi. Yani müthişti. Ve şu an sanki bir rüyanın içerisinde gibiyim. İnşallah herkese nasip olur çünkü yani hani daha önce görülmemiş bir güzellik bence burası. Bu gezideki ben sana ne demiştim? En iyi yer demiştim. Verdim hakkını. Kesinlikle en güzel yer burasıydı. Bayıldım. Muhteşem. Ondan da bu yorumu almış oldunuz işte arkadaşlarım. Hadi köyümüzü gezelim gelin. O yüzden Deniz kardeşiniz size biraz bilgiler vermeye başlasın. Bir gün olur da buralara nasıl gelirsiniz? İsteseydiniz arabanız yoksa Lauterbrunnen'e kadar trenle de gelebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi İsviçre'de araba kiralayıp gezmek daha güzel. Diyelim buraya geleceksiniz ve böyle çok fazla dağları gezeceksiniz. Dediğim gibi Swiss PES alın. Böyle 3 günlük 5 günlük böyle bütün teleferiklere binebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Kaç tane bineceksiniz kendiniz kıyaslarsınız. Peki geldiniz bu dağda kalacaksınız mesela. Bunlar bir otel. Görüyorsunuz. Ve manzarası bu. Burçin sizlerin de böyle kolay kolay çığlık atarken göremezler. Ha, İlk defa çığlık atarak sesin çıkıyor. Evet manzarası da bu. Bu otellerin hepsini açıklamaya bırakacağım. Oradan bakın. Müren kasabasıdır, işte Lauterbrunnen'dir, bizim kaldığımız yerdir. Bütçenize göre kıyaslayın. İnanılmaz yerler var. Ve karşımızdan da bir tane paraşüt geçiyor. Az önce de bunun üstünden helikopter geçmişti. Yani isterseniz burada aktivite olarak dünya kadar şey yapabiliyorsunuz. Burçin hep şey diyordu. Ya Deniz abartma ya. İşte ne var o köylerde? Bizde de aynısı var diyordu. Evet bizim de çok güzel köylerimiz var. Estağfurullah öyle bir şey haddimize değil. Ama Alplerin tarzı farklı. Ya bu ne ya? Görülmemiş Çok bir şey. tatlı. Bir de böyle çiçeklendirmişler, bahar havası da vermişler. Burası kapalıymış gerçi de. Böyle böyle evler görüyorsunuz. Bu arada bir şeyle itiraf edeyim. Bakın biz aylardan şu an Temmuz-Ağustos olmasına rağmen üşüdük burada. Demek ki Schilthorn'a gitseydik donarmışız. O yüzden siz oraya giderseniz mutlaka montla gidin.
Ya arkadaşlar bakın. Hadi teleferiği, finiküleri yaptın da dağların içine tünelleri nasıl yaptınız? Bakın görüyorsunuz şurada tam. Ve bunun gibi bir sürü görüyorsunuz. Yani bütün dağlar birbirine bağlanmış. Google haritalara girin. Bu bahsettiğim konumlara bakın. Dağlarda böyle kırmızı kırmızı çizgiler göreceksiniz. Onların hepsi işte teleferik hatları. Onlarla da birbirine böyle bağlayıp aktarma yapa yapa bütün tepeleri gezebiliyorsunuz. Kışın da insanlar buralara gelip kayak yapıyorlar. If we met in a year or two, would you set your eyes on me? Wear your heart on your sleeve, nothing in between. Şu kareye bakmanızı istiyorum. Şu anda İsviçre Alplerinde 1600 metre tepede bir köyde Müren adında dolaşırken insanlar böyle bir yerde maç yapıyorlar. Kaçıncı seviye bilmiyorum ama oldukça huzurlu görünüyor. Devam. Yürüyelim. Yine söylüyorum bir gün evet pahalı. Ama ne yapın? Evet biliyorum gelmesi meşakkatli. Buraları görün. Kesinlikle. Şöyle bir otele baktık. Neden? Gel Burçin göstermek istiyorum. 583 frankmış geceliği. Yani yaklaşık olarak 600 euro. Ama manzarasını bir görün istiyorum ya arkadaşlar. Belki bir gün gelip kalmak istersiniz. Ben bunun bile açıklamaya bırakırım bağlantısını. Bakarsınız oradan. Çünkü ben buraya pinlemiştim. Hatırlıyorum. Kalmak için. Böyle bir yerdeyiz ya. Böyle. Otel yapmış adam buraya. Bak alttan da paraşüt geçiyor. Düşünsene odada uyuyorsun yanından paraşüt geçiyor. Bizim Ölüdeniz'imiz gibi. Tabii bizim memleketimiz de muhteşem canım. Deniz konusunda müthişiz. Doğada da müthişiz. Ama şöyle işte teleferikler falan yapsak böyle dağdan dağa biz de gezebilsek güzel olmaz mı? Yazın yorumlara, sadece fikirdir. Acıktık mı? Evet. Artık şu manzaraya karşı bir yemek yiyelim. Hadi. Hadi gidelim. And under fallen treasured skies, I'm staring deep into your green eyes. What two is one, so we begin. Oh, I follow you till the end, my darling. Green mango peach, what a tea. Arkadaşlar şöyle müthiş bir manzarada bir şeyler yiyelim dedik. Hani çok yüksek beklentilerimiz yok ama buraların şartlarında neler var? Kuru fasulye, pilav, cacık. İçeriye mi otursak ya? Burası çok soğuk çünkü. Evet. Ama gelmişken menüyü de bir göstereyim. Makarna 18 frank. Fondü yiyecekseniz de kişi başı 31 frank. İsviçre şartlarında gayet normal. Şimdi yemek siparişimizi vereceğiz. Manzaranın da keyfini çıkaracağız. Aşağıdan da paraşütler geçiyor. Karşıda az önce buzullara kadar gitti. Sonra geri döndüler. Şimdi yamaçtan aşağı iniyorlar. Yani belki bir gün bunu da tecrübe ederiz. Güzel görünüyor. Dışarısı çok soğuktu, içeriye geçelim dedik. İşte burada bir otelde kalsaydınız göreceğiniz her sabah, her akşam manzara böyle olurdu. Kavurmanın altını yaktık. Thank you very much. Fondü bildiğiniz peynirin eritilmiş hali, İsviçre peyniri. Bazen karıştırıyorlardı 2-3 farklı peynirle. Ekmeğin içine banarak yiyeceğiz. Burçin çok sevmedi. Ben bir şans daha vermek istedim. Geçen günkü yer iyi değildi çünkü yine söylüyorum. Kendine makarna söyledi. Zaten öyle kalkıp da 20 çeşit yemek bulamıyorsunuz buralarda. Belli başlı şeyler var. Verelim mi bir şans daha Burçin Hanım? Merak ediyorum. Umarım. İyice erimiş bak. Güzel Altı görünüyor. bu defa güzel yanıyor. Bak. Evet. Bizim şey yap. Karadeniz'deki kuymak mıydı? Evet. Onun gibi. Şimdi Bak yine şey geçiyor. yemek yerken yanımızdan da paraşüt geçiyor. Ekmeği alıyorsun. Tamam mı? İsterseniz karabiber, tuz ilave edebilirsiniz. Ve bazen biber de koyuyorlarmış. Kırmızı biber. Böyle bunu karıştırıyorsun. Dünyanın en iyi peyniri seçilen Gruyères peyniri galiba. Onları falan da çok koyuyorlar. Yani bunların sattığı şey bu. Mesela eti ben çok beğenmedim. Ama peynirleri bence çok iyi. Bu çok daha iyi Burçin. Geçen günkünü geç. Lütfen bir tat. Kırma. Bir şans ver. Bak ellerimle yediriyorum sana. Bak diyeceksin ki bu ne ya? Kesinlikle. Ya o çok kötüymüş değil mi? O acı bir tat vardı. Sanki böyle peynir tavaya yapışmış da o bir acılık gelmiş gibiydi. Bu? O yüzden bunun tadı çok daha yumuşak, daha çok soft. O yüzden kesinlikle şimdi fikrim değişti. Hadi. Hadi bize afiyet olsun. Sonra geziye devam.
Arkadaşlar bakın Hotel Alpina'nın altında şu mekana gelmiştik. Sponsorumuz bu sponsorumuz değil. Paramızla geldik. Paramızla yedik içtik. Çok güzeldi. O yüzden öneriyorum. İnşallah sizler de bir gün geldiğinizde burayı tecrübe edersiniz diye. Ve böyle güzel manzaraları görerek birazcık yürüyüş yapalım dedik. Şükürler olsun cam gibi bir havada. Bazı insanlar böyle buraya yürüyüş yapıp dinlenip geri gidiyorlar. Mesela piknik yapan, yatan, dinlenen insanları görüyorsunuz. Kimi şurada market var mesela. Marketten sandviçini alıyor. Eline de bir içeceğini alıyor. Keyfini yapıyor. Tabii isterseniz burada böyle sporları yapabileceğiniz, kıyafet alabileceğiniz noktalar da var. Aynı zamanda az önce gösterdiğim mesela paraşütler vardı ya. Burada ofisler var. Dilerseniz buradan direkt katılabiliyormuşsunuz. Ama biz başka planlarımız var. Zaten öldüğünüzde bile zorla yapmıştık. Burada şimdi yapmayalım. Baksana nereden? Sağ taraftaki teleferiklere bak. Nerelere kadar gidiyor. İsviçre'de ve Norveç'te çeşme sularını içebiliyorsunuz. Yani otelde kaldınız ya, gidip de bir marketten su almanıza gerek yok. Direkt çeşmeden içebiliyorsun. Zaten diyorlar ki, niye mesela odaya su götürüyorsunuz? Boş bardak bıraktık, boş şişe bıraktık diyorlar. Cam şekilde bırakıyorlar. Çünkü direkt doldurabiliyorsun. Köyün içerisinde de böyle her yerden su akıyor. Buz gibi. Buz gibi Burçin. Çok güzel tadı da. Bulduğumuz yerde suyunuzu da için. Başladığımız yere geri döndük ve 2-3 saat boyunca dağları gezdik. Burçin'i hiç bu kadar çığlık atarken görmemiştim. Ya da hiçbir yerde bu kadar çok fotoğraf çektirmemişti. Yorumunu istersen yap insanlara. Yani her ülkenin, her yerin kendine göre bence çok muhteşem güzellikleri var, evet. Ama İsviçre kesinlikle doğal güzellik açısından bugüne kadar gördüğüm en muhteşem ülkeydi. Ya evet, çok pahalı bir yer ama yani bence gerçekten insanın hayatı boyunca bir kez görmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. İyi ki getirdin beni kocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama gördüğümüz manzaralar karşısında ben her defasında çığlık attım. Her defasında dedim ki ya bunu keşke daha önce deneyimleseydim. Bu yaşıma kadar beklemeseydim. Allah bugüne nasip etti. Olsun, çok güzel bir deneyimdi, tecrübeydi. Teşekkür ederim. En iyi durak burası mıydı? Kesinlikle. Buraydı değil mi? Yani İsviçre içerisinde de şu anda geldiğimiz en güzel durak kesinlikle bu Müren Dağı'ydı. Daha yukarısına gitsek herhalde biraz daha soğuk olacaktı. Bir de daha kelleşiyor tabiri caizse bitki örtüsü olarak. Evet. O yüzden biz biraz daha hem rahat yürüyelim hem de doğa görelim dedik. Teşekkür ederiz yorumun için. Şimdi sizlere bir sorum var arkadaşlar. Dünyanın en iyi, hani buraları gösterdik ya, tamam, doğası muhteşem, köyler harika da en iyi yürüyüş rotalarından bir tanesinin Türkiye'de olduğunu biliyor muydunuz mesela? Bunu neden söyledim biliyor musunuz? Tamam, yani dünyanın her yerinde çok güzel şeyler var ama memleketi de bilmek lazım. Bakın Likya yolu var, Karya yolu var Marmaris'te. Likya yolu ki 600 küsür kilometre uzunluğunda, Fethiye'den ta Olimpos'a kadar giden bir tarihi antik yol. Likyalılar döneminden kalan şehirleri de görebileceğimiz müthiş bir dünya mirası. Ve bunu bulan insan 1990'lı yılların sonunda bir İngiliz, Kate Clough. Yani biz daha kendi memleketimizi bilmezken elin oğlu derler ya tabiri caizse. Onlar gelip bu haritalamayı yapıyorlar ve bu yolları çıkartıyorlar. O yüzden bence insan önce bir memleketini gezmeli. Ondan sonra buraları bilmeli. Ben şahsen kendi ülkemin 60'tan fazla ilini gezdim. Sonra dünyayı gezmeye başladım. Sizlere de, gençlere de naçizane tavsiyem, özellikle bahar aylarında doğa mı istiyorsun? Likya yolunu yürüyün arkadaşlar. Her şeyin illa en lüksü, en pahalısı olmasına gerek yok ki. Yani doğayı yaşamak, görmek, işte tedbirli mekanda ferahlık vardır olayını tecrübe etmek için çok uzaklara gitmeye gerek yok. Bizde de müthiş şeyler var. Ha, biz gezgin insanlarız. Her yeri görmeye çalışıyoruz ki benim işim bu. 19 yıldır geziyorum. Ömrümü verdim bu işe. Ne kadar çok bilirsem o kadar çok gösterebilirim, anlatabilirim, kıyaslayabilirim, sizlere rehberlik edebilirim. Rehber gibi düşünün tabiri caizse. Şimdi biz arabaya şuraya bir yere kaçak park etmiştik. Yani daha doğrusu otoparkı bulamamıştık. Şurada arabaya biniyoruz. Hadi başka yere gidiyoruz. Brunel köyünden şimdi geçeceğiz. Birazdan göreceksiniz o ünlü şelaleyi ve manzarayı. Böyle burası da çok küçük bir köy. Tek gidiş tek geliş yollar var. Ya ama başka bir şey yok. Yani az önce gittiğimiz yer çok daha bence keyifli. Görüyorsunuz hep bir trafik var, bir kalabalık var. Tamamen o hani ünlü bir tane şelale akıyor ya yamaçtan. Onun manzarasından dolayı böyle nam salmış bir yer. Şurada görüyor musunuz? Dağdan akan o şelale manzarasıyla nam salmış bir yer.
Ama biz hakkımızı ne demiştim? Daha böyle tabiat odaklı, doğa odaklı yerlere kullanalım. Başka bir dağa gidiyoruz şimdi. Benim de hayatımda ilk defa gideceğim bir yer olacak. Hadi gelin. Mango peach, water teas, calling me like the rainbow. Oh, pretty please take it easy. No one loves push and shove. İşte şu an o rüyalar diyarı köylerden birine daha geldik. Grindel Wald'dayız. Yani bu seferki amacımız az önce gördüğümüz dağların arkasındaki köyleri gezmekti. Ve görüyorsunuz burada da çok güzel bir, daha büyük tabii ki, köy bizi karşıladı. Birkaç saatte burada dolaşacağız. To my arms, whisper to me. Şu an köyün içinde geziyoruz arabayla. Arabayı park edecek yer arıyoruz. Buradaki turizm felaket. Yani az önceki yerlerden çok daha kalabalık çünkü çok daha ulaşılabilir. Otobüslerle, özellikle trenlerle. O yüzden bir hengamenin içinden şimdi arabamızı park edecek yer arıyoruz. Dikkatimi çeken bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Ya evet, buralara trenlerle, otobüslerle gelebilirsiniz ama yani araç mutlaka olsun. Çok daha rahat gezersiniz. Çünkü hani trenle bir yere kadar geliyorsun, sonra nasıl gezeceksin? Çok yorulursunuz. Aklınızda bulunsun. Ben bizim arabayı Almanya'dan kiraladığımız linkine kadar açıklamaya bırakırım. Oradan siz de bir bakarsanız bütçenize göre. Almanya'dan tutmuştuk, hatırlıyorsanız araba daha uygundu. Bir önceki videolarda da anlatmıştım. Biz de şimdi arabayı park etmeye gidiyoruz. Grindelwald'a geldik. Arabamızı zorla park ettik. Gerçekten şu ana kadar İsviçre'de gördüğümüz en büyük potansiyel yoğunluk buradaydı. Ve bu kadar ateş pahası olmasına rağmen. Neden bunu söylüyorum? Çünkü İsviçre'nin bir iddiası var. Buraya herkes gelmesin diyor. Bize kalifiye turizm lazım diyorlar. Yani 20 milyar dolar civarında para kazanıyorlar turizmden. Ve çok az sayıda turist gelmesine rağmen. Çünkü burada turistlerin günlük 300 ila 500 frank harcamalarını hedefliyorlar. İşte o para harcattıkları en ünlü yerlerden bir tanesi de burası. Burada dağ kasabasındayız. Tek caddeleri burası. Etrafta restoranlar, kafeler, oteller var. Peki insanlar buraya neden geliyor? Dağların zirvelerini görmek için. Jungfrau adında Avrupa'nın en yüksek noktası var. Oraya gitmeye çalışıyorlar ve Top of the World dedikleri bir nokta var. Oraya kadar ulaşıp hani manzarayı görüp geri dönüyorlar daha çok. Biz az önce bir fünikülere bindiğimiz için teleferi hakkımızı birazcık arabayla dolaşmaktan yana kullanmaya çalışacağız. Aynı zamanda da bu kasabayı birlikte keşfedeceğiz. Böyle bir ortamda dağ manzarasına bakarak küçük bir park, golf aktivitesi pratiği yapabileceğiniz yerde yapmışlar. Yani burası hani Müren'le kıyaslanabilecek bir yer değil. Müren daha o kasaba, daha o tatlışlık ve manzara anlamına bence çok daha iyiydi. Yani yanılmamışım. Müren daha iyi diyordum. Yani benim görsel şu ana kadar hissettiğim kesinlikle hala aynı. Aslında biz buraya geldiğimizde helikoptere de binebilirdik. İşte Jungfrau adındaki Jungfrau diye mi okunuyor? Avrupa'nın en yüksek noktasına çıkabilirdik. Ki aslında Kafkasları dahil edersek en yüksek noktası Kafkaslar'da bu arada. Orada da bir detay var. İnternetten bakınca görürsünüz. Buradaki başka göllere de çıkabilirdik yukarıda. Ama dedik ki Burçin'le ya başka zamanlara da bir şeyler kalsın. Çünkü bunların hepsini görürsek bir daha yani gittiğimiz ülkeler bitecek, tükenecek. O yüzden bazı ülkelere gittiğimizde eliyoruz. Karar sizin, ben size hepsini söylüyorum. Hani burada isterseniz 6-7 günlük planlar bile yapabilirsiniz ama genel olarak 3 günde 4 günde benim size anlattığım bu yerleri gezebilirsiniz. Bak karşıda bile bir dünya teleferik var. O kırmızı hatların hepsiyle bu dağların bütün bağlarını görebiliyorsunuz Google haritalarından. Şimdi biraz dönüş yoluna geçeceğiz. Köyleri gezeceğiz. Manzaralara doyacağız. Sonra İsviçre'nin başka bir kentine doğru yol alıyor olacağız. Burası da tatlıydı. Bayağı merkezi bir yermiş. Yani isterseniz burada da konaklayarak birçok aktiviteye katılıp Alplere doyabilirsiniz. Buranın da bağlantısını açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız. Gelsin bakalım sıradaki. Bir saatlik bir yolculuk yapacağız. Bu yollardan ilk defa geçiyorum ben de. Thun adında bir yere gidiyoruz. Böyle gölün sağından dağların yamaçlarını oymuşlar. Bu şekilde daracık yerlerden gidiyorsunuz.
Yani aynı anda iki araba zorla yan yana geçiyor diyebilirim. Bak sol tarafta da çok güzel göl manzarası görüyoruz, masmavi. Az önce hep dağ görmüştük. Şimdi de göle döndü. Mesela çok küçük bir şu an kasabadayız. Böyle insanlar göl kenarında yaşıyorlar. Yazlık gibi olan yerler de varmış ama full yaşamın olduğu yerler de varmış. Gerçekten hani kaygısız, stressiz, kafa rahatlığı dedikleri şeyin merkezindeyiz. Şimdi efendim Thun adında 45 bin kişinin yaşadığı çok tatlı bir kasabaya, ilçeye geldik. Burası da Bern eyaletine bağlı çok güzel bir yer. Aynı zamanda gölün ismini de buradan alıyor ve biraz acıktık. Saatlerdir yollardayız. O yüzden bir karnımızı doyuralım dedik. Şöyle bir mekan gördük. Cretan Garden diye. Dedik gelmişken biraz bir şeyler yiyelim, hadi gelin. Çok güzel yemekler kokuyor. İnşallah güzelce bir karnımızı doyuracağız. Hello. Aa, ne güzel bir yere çıktık böyle. Arka taraftan girince anlamamıştık ama bildiğiniz bir caddede restoranmış burası. Böyle genelde trafiğe kapalı yerler göreceğiz. Merkezi güzel. Eskişehir merkezi. Orada dolaşacağız. Burçin şöyle ekmekleri falan görünce böyle bir Yunan restoranı bulmuş. Özlediğimiz tatlar oluyor tabii, artık bir ayı geçti ve şöyle bir balık söyledik. Mücver var ya, mücver. İsviçre'de mücver yapmışlar. Ya bunların yemekleri bize çok yakın olduğu için tercih ettik. Bir de souvlaki söyleyeceğiz, tavuk. Onu da yedikten sonra enerjiyi alıp burayı gezmeye devam edeceğiz. Çıkınca yorumumu yaparım. Hadi afiyet olsun bize. Yemeğimizi yedik. Artık son günler. Allah'ım, herhangi bir yemek, yani şaşalı bir fine dining ya da alkol olan vesaire bir şey değil. 100 euro yaklaşık olarak minimum. Sonunda şükürler olsun bu video bitiyor. Çıkıyoruz İsviçre'den. Arkadaşlar şaka maka, yani gerçekten bu sene gittiğimiz en pahalı ülkeyi izliyorsunuz. Bunu birkaç kere daha tekrarlayın ki buna göre planlarınızı yapa durun. Şimdi Thun çok küçük, çok sakin, kendi halinde bir kasaba. Özellikle kentin içinden geçen nehirleriyle ün yapmış bir yer. Biz de o Eskişehir merkezinden şimdi oraya doğru yürüyüş yapıyoruz. İşte kentin tam ortasından böyle nehirler akıyor. İnsanlar, bu mesela gençler, akan suyun olduğu yüksek debili noktada sörf yapmaya çalışıyorlar. Böyle kendi halinde pırıl pırıl bir aslında kasaba burası. Tam merkezde de şöyle bir dönme dolap var. İsterseniz tepeye çıkıp böyle bir manzaranın keyfini sürüyorsunuz. Biz yanlışlıkla arabayla şu dağlardan geldik. O yüzden bayağı bir yukarıdan şehri görmüştük. Çıkma gereği duymadık. Bakın çocuk nasıl debiyle, akıntıyla beraber gidiyor. Güzel bir otantik köprüleri var. Birçok kasabalarında olduğu gibi. Ona bakan bir yerde bir kahve keyfi yapalım. Artık günün yorgunluğunu da bir atalım. Güzel bir akşamüstü olsun. Güzelmiş ama burası, değil mi? Ben çok beğendim. Evet, çok tatlı. güzel. Bence gelmişken mutlaka uğrayın. Görülmeliymiş ya. Şöyle güzel akan nehrin yanına oturduk. Birer tane kahve söyledik yemekten sonra. Güzel bir akşam yapıp planlar yapıyoruz. Ama biz şok. Neden? Geliyor. Oh, pretty please take it easy. No one likes pushing short, let go of control. 2 kahve içtik, 10 frank verdik. Onu da bir kenara atalım artık. Çünkü İsviçre'den çıkıyoruz. Neden böyle bir az önce yorum yaptım? Eski Avrupa değil diyorlardı ya. Bu zamana kadar size hiç yalan söylemedim. Ne gördüysem menüsüne kadar gösterdim. Ne harcadıysam fiyatına kadar söyledim. Ne gözlemlediysem de hem gördüğüm yerlerden hem de kendi ülkemdekileri kıyaslayarak katma değer yaratacak şekilde hem hepimiz bir şeyler öğrenelim istedim. Ama birazdan Almanya'ya gidiyoruz. Biliyorsunuz ilk bölümden itibaren playlistini açıklamaya bırakacağım. Oradan lütfen tüm videolarımı izleyin. Almanya'dan arabayı kiraladığım andan itibaren hep şunu demiştim size. Ya çok pahalanmış. Yani öyle böyle değil. Evet, pahalı yerlere gidiyoruz ama
Avrupa'da da enflasyonu çok hissediyorsun. Ta Rodos yani Yunanistan adalarından buraya kadar geldiğimizde hissettiğimiz şey gerçekten fiyatlar çıldırmış. Otele bakıyorsun hani eskiden 100 euro 150 euroya çok güzel bir otelde kalırken 200 lira 300 lira çıkmaya başlamış. Şimdi Almanya'dan bir uçağa bineceğiz. Sonraki bölümde izleyeceksiniz. Yani ben şey falan tahmin ediyordum. Hani en fazla 100 eurodur. Hatta Burçin'e de söyledim. Çünkü sadece 1,5 saat uçacağız. 250 euro. Yani dedim hani haftaya bakayım o da 250 euro. 2 ay sonraya bakayım o da 250 euro, 300 eurolarda. O yüzden hani ben hiç böyle fiyatlar daha önceki gezilerimde görmedim. Yanlışsam düzeltin. Ama ben yıllardır Avrupa'ya gelip videolar yapıp sizlere rehber olmaya çalışan bir arkadaşınız olarak gözlemlerimi iletiyorum. Özellikle buralarda yaşadığım şey bu oldu. Nasıl ki Rodos'tan Almanya'ya uçarken 50 euroya bilet aldım çok uygun dediysem şimdi tam kalbine geldiğimde hissettiklerimi de söylemek boynumun borcu olsun. O yüzden gerçekten Avrupa'da her yerde bir yoğun talep var. Çinliler, Hintliler ve belli zümre geldiği için fiyatları şişirmişler. Hani bunu Barcelona'da, Roma'da da görüyorduk. Artık herhalde sanırım bu pandemiden sonraki ve savaştan sonraki enflasyonla daha da pik yapmış gibi görünüyor. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Arka planda Burçin Pehlivan'la beraber sizlere elimizden geldikçe İsviçre'den 4 bölüm hazırlayıp bu ülkenin güzelliklerini aktarmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde ise daha da kuzeye çıkacağız. Daha da fantastik geziler olacak. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açtığınızda, zile bastığınızda haberdar olacaksınız. Ne diyoruz o zaman? Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu. Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away.